Drone Adam'dan selamlar arkadaşlar. Bugün uzun süredir beklenilen DJI'nin yeni drone'u tanıtıldı. İsmi DJI Mavic Air 2. Bakalım bu drone'un ne özellikleri var? Almaya değer mi veya değmez mi? O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar videoyu başlamadan önce size bir çekilişten bahsedeceğim. TRS Hobby sponsorluğunda yapılıyor. Bir hardcase çekilişi. Mavic Pro, Mavic Air, Mavic Mini, Spark dronelarınızı koyabileceğiniz güzel hardcase'ler üretmişler. Bunlardan şanslı bir kişiye hediye edeceğiz çekilişle. Yapmanız gereken sadece kanala abone olup zil simgesini tıklayıp yorum yazmanız. Yorumlardan yapacağımız çekilişle sahibini bulacak. O sahibi de hangi drone'un case'ini istiyorsa ona teslim edeceğiz. Bu çekilişin sponsoru olan TRS Hobby'ye teşekkür ederiz. İkinci el alışveriş yapmak isterseniz aşağıda linkini bırakıyorum. Oradan rahatlıkla, gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar Mavic Air 2 tasarımıyla Mavic Mini ile Mavic 2 Pro arasında bir tasarıma sahip. Makyajlı kasa gibi olmuş diyebiliriz. Ama özellikleri beni oldukça şaşırttı doğrusu. Beklediğimden daha iyi bir drone çıktı. Öncelikle kameraya gelelim. 1/2 inçlik CMOS sensöre sahip. 4K 60 fps video çekebiliyor ve 48 megapiksele kadar da fotoğraf çekebiliyor. Bu yönüyle Mavic 2 Pro'dan bile üstün özelliklere sahip gibi gözüküyor. Çünkü Mavic 2 Pro 4K 30 fps çekebiliyordu. Mavic Air 2 ise 4K 60 fps'ye kadar çekim yapabiliyor. Üstelik 1080'de 240 fps'ye kadar da boyutu ilerletebiliyor. Yani slow motion videolarda çekebiliyorsunuz anlamına geliyor. Bir diğer güzel özelliği ise 8K'lık Hyperlapse çıktısı veriyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Çünkü 4K'lık bir kameraya sahip diyeceksiniz. Bize 8K'lık bir Hyperlapse veriyor. Onu da 48 megapikselli fotoğraf çekebildiği için Hyperlapse'de fotoğrafların üst üste birleştirilmesiyle oluştuğu için bize bu 8K'lık Hyperlapse görüntüsünü verebiliyor. Dolayısıyla bu yönden de Mavic 2 Pro'dan da daha iyi olmuş diyebiliriz. Çünkü Mavic 2 Pro şu anda 1080 çıktı veriyor. Bunun haricinde HDR video çekim özelliği de var ve tabii ki de birçok quick shot özelliği de bulunduruyor. Bu drone'un bir diğer dikkat çeken özelliği ise uçuş süresi. Tamı tamına 34 dakika bir uçuş süresi veriyor. Bu Mavic serileri içerisindeki bir rekor sayılıyor. Çünkü Mavic 2 Pro bile 31 dakika uçuyordu. Bu şu anda en uzun uçan drone diyebiliriz. 34 dakika bir uçuş süresi verilmiş. 10 kilometrede menzil verilmiş. Bu yeni kumandasıyla beraber bu kumanda Ocusense 2.0 destekliyor ve 10 kilometreye kadar menzil veriyor. Tabii ki de bu FCC modda, SE modda ise 6 kilometre yazıyor kendi internet sitesindeki verilere göre. Bu neden çok önemli? Çünkü bir önceki Air'da, Mavic Air'da Wi-Fi teknolojisi kullanılıyordu ve dolayısıyla çok uzun menziller göremiyorduk bu drone'da. Mavic Air 2 tamamen bir başka boyuta geçmiş diyebiliriz. Artık Mavic Pro'nun üzerine geçmiş gibi gözüküyor. İlk Mavic 1 Pro'nun üzerine geçmiş gibi gözüküyor. Çünkü hem uçuş süresi olsun hem menzil olsun çok daha üstün özelliklere sahip. Ayrıca kumanda tasarımında da bir değişikliğe gidilmiş ve daha önce Mavic serilerinde görmediğimiz bir kumanda tasarımı var. Daha büyük ve kumandanın üzerine telefon koyuluyor. Diğer tüm Mavic serilerinde kumandanın altına koyuluyordu telefon. Ve dolayısıyla büyük olduğu için daha fazla batarya koyabilmişler altına ve 240 dakikaya kadar da bu kumandayı kullanabileceğini söylüyorlar. Ocusense 2.0 teknolojisini kullanıyor demiştik. Bunda ne demek? Kumandanıza 1080-30 fps'lik bir görüntü aktarımı demek. Eski versiyonlarda 720p bir görüntü aktarımı geliyordu bizim kumandamıza. Bu teknolojiyle itibaren 1080p Full HD bir görüntü bizim kumanda ekranlarımıza gelebiliyor. Active Track kısmına da bayağı emek harcamışlar. Bunun 3.0'ını çıkarmışlar. Yani takip etme özelliği. Daha iyi takip edilebilir bir yazılım koymuşlar bunun içerisine. Bu sayede siz kumandaya hükmetmeden drone sizi takip edebilecek ve çok daha engelli yerlerden geçebilecek anlamına geliyor bu. Video formatı olarak H264 ve H265'i destekliyor ve D-Cinelike gibi daha sonradan color correction yani renk işlemesi yapabileceğiniz bir formatta da çıktı alabiliyorsunuz. 8K Hyperlapse'den bahsetmiştik. Onu da şu şekilde bir kısıtlama koymuşlar. Sadece Waypoint ve Free modda uçarsanız bunu sadece 8K çıktı olarak alabiliyor. Diğer Circle veya Course Lock gibi modlarda çekim yaparsanız dolayısıyla 8K çıktı alamıyorsunuz anlamına da geliyor bu durum. Cihazın spor moddaki hızı da artmış. 68 km/saat olmuş. Gelelim çarpma sensörlerine. Önde, arkada ve altta olmak üzere
3 yönde bir çarpma sensörleri var. Mavic 2 Pro'dan eksik olarak yanlarda ve üstte çarpma sensörleri yok. Aşağı 2 tane kızılötesi ve 2 tane de vision sensör koymuşlar. Ve ortada da bir tane led ışık aydınlatma var. Bu aynı Mavic 2 serilerinde olduğu gibi karanlık veya ışık düşük olan yerlerde bu led aydınlatmayı açarak daha düzgün bir konumlama yapmasını sağlıyor cihazın. Bu da özellikle gece çekimlerinde çok işe yarıyor. Cihazı kaldırdığımızda cihaz sağa sola çok savrulmuyor. Alt yüzeyi tanıdığı için, kameralarda alt yüzeyi tanıyıp konumlama yaptığı için de çok daha stabil durmuş oluyor. Tüm DJI dronlarında olduğu gibi bunda da bir tane montaj programı var. DJI Fly üzerinden kullanılıyor. Bu montaj programı üzerinden de siz kolayca montajlarınızı yapıp çıktısını alıyorsunuz ve sosyal medyada paylaşabiliyorsunuz. İlginç olarak kutusunun içerisine ND filtre koymuşlar bu sefer. Diğer tüm dronlarında hiçbir şekilde ND filtre koymuyorlardı. Bunu koyma ihtiyacı duymuşlar. Bunu anlam veremedim ama güzel bir şey olmuş. Combo paketi aldığınızda içerisinden ND filtreler de çıkmış oluyor. Bu cihazın ağırlığı 570 gram, yani dolayısıyla ülkemizde 500 gramın üzerinde olduğu için kayıt zorunluluğu bulunuyor. Bu kayıt zorunluluğunu kafanızda çok büyütmeyin. Sadece 10 dakikanızı alacak bir işlem ve ücretsiz bir işlem. Bazı arkadaşlar 500 gramın altında olması için biraz çırpınıyor ama ülkemizde bunun çok bir önemi yok. Sadece kayıt ettiriyorsunuz ve uçuş izinlerinizi sadece yeşil bölgelerden izin talep ediyorsunuz. Zaten 500 gram altı olduğunda da sadece yeşil bölgelerde uçabiliyorsunuz. 500 gram üstü olduğunda da sadece yeşil bölgelerde uçabiliyorsunuz. Sadece arasındaki tek fark 500 gramın altındakiler o yeşil bölgelerde uçmak için izin talebinde bulunmuyor. 500 gramın üstündekiler de izin talebinde bulunuyor. Zaten izin talebinde bulunduğunuz gibi de otomatik olarak o izin sizin ekranınıza düşmüş oluyor. Dolayısıyla bunu çok dert edecek bir durum yok. 570 gram olsa da cihazınızı kaydederseniz 10 dakika içerisinde bir hesap açarsınız ve uçurmaya başlarsınız. Cihazın kendi içerisinde bir hafızası daha var. 8 GB'lık bir bellek daha koymuşlar içerisine. Cihazı kaldırdığınız ve içerisinde SD kart yok. İşte bu çok iyi bir özellik oluyor böyle durumlar için. Çünkü çoğu kişinin başına gelmiştir. Tam tüm hazırlığını yapmıştır, çekime gitmiştir, kaldırmıştır cihazı ama içerisinde hafıza kartı yoktur. Çok sinir bozucu bir durum. Dahili bir hafıza olduğu zaman bu sorun ortadan kalkıyor. İstediğiniz çekimi yapıyorsunuz ve sıkıntı yaşamıyorsunuz. Dolayısıyla bu güzel bir özellik olmuş. Cihazın bataryası 3500 mAh. 3S bir batarya sahip. Dolayısıyla bu batarya sayesinde bize 34 dakikalık uçuş süresi veriyor demiştik. Daha önceki sızıntı videosunda da söylemiştim. DJI bundan sonra çıkaracağı tüm dronlara ADS-B özelliği getireceğini söylemişti. İçerisinde modül olacaktı ve tüm hava araçları tarafından takip edilebilecekti. Bunu bu dronda bekledik ama özelliklerin hiçbirisinde ben göremedim açıkçası. İçerisinde yazmamışlar veya koymamışlar. Şöyle bir dedikodu daha dolaşıyor. Amerika'da satacağı dronların içerisinde bu özellik olacak deniliyor. Ama şu anda daha kesin bir şey yok. Sitesinde verilen özelliklerin içerisinde AirSense barındırır diye bir ibare de göremedim. Dolayısıyla şu anda bu cihaz için yok diyebiliriz. Cihaz genel anlamıyla Mavic Pro ile Mavic 2 Pro'nun arasında bir cihaz olmuş gibi düşünüyorum. Mavic Air tarafını tamamen zaten sollamış geçmiş. Mavic 1 Pro'nun üzerine koymuş. Mavic 2 Pro'ya yaklaşmış, bazı özelliklerinde geçmiş bile diyebiliriz. Dolayısıyla ikisi arasında çok kalacak olanlar vardır ama ikisi arasında da bayağı bir fiyat farkı var. Bu cihaz bence hobi amaçlı alınabilecek en üst araç olmuş diyebiliriz. Alacaklar da bu yönde kararını verebilirler. Eğer ben 1 inçlik bir sensöre ihtiyaç duymuyorum diyorsanız, profesyonel işlerde renk işlemesi yapmıyorum, aşırı bir kalite ihtiyacım yok diyorsanız, sadece sosyal medyada paylaşıyorum zaten diyorsanız Mavic Air 2 tamamen sizin için diyebilirim. Gayet güzel, taşınabilir, şirin bir drone olmuş ve kendisinden beklenilen her şeyin üzerine koyup önümüze sunmuşlar. Ben bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Sizlerin düşünceleri nelerdir? Merak ediyorum. Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Çekilişe de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Çekilişin son katılım tarihini açıklamalara yazacağım. Neler yapmanız gerektiğini de yazacağım. Ayrıca bu cihazı incelemek istiyorum. Umarım elime geçer ve size de inceleme videoları çekebilirim. Sizler de bu gibi videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.